Açıkçası bugünkü videoyu çekeceğimi hiç düşünmemiştim. Çünkü bugün denemeyi çok sevdiğim farklı bir filmden bahsedeceğim. Bu film 2015 yılında sınırlı bir üretimle gelen ve benim sadece 4 ya da 5 rol kullanma şansı bulduğum bir filmdi. Birkaç haftadır sosyal medyada, özellikle Instagram'da böyle kaydırırken önüme sürekli bu filmle çekilmiş örnekler çıkınca ben de kendi arşivlerimi karıştırdım. Çünkü filmin yeniden üretileceğini duydum. Sizinle bu örnekleri paylaşmaya karar verdim. Peki bu film hangisi? Aslında videonun isminden tahmin ediyorsunuzdur. Ama örnekleri merak ediyorsanız izlemeye devam. Selam, ben Nura, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir film inceleme videosuyla karşınızdayım ve bugünkü videoda benim şahsen kullanmaktan en çok keyif aldığım ve üretimi durdurulduğunda çok üzüldüğüm filmlerden bir tanesinden bahsedeceğim. Nedir bu film? Videonun başlığında da görüyorsunuz. Lomography'nin Lomochrome Turquoise XR 100-400 renkli negatif filmi. Bu filmden daha önce bahsetmemiştim. Lomography'nin Lomochrome serisinden Purple'dan ve Metropolis'ten bahsetmiştim. Ama Turkuaz 2015 yılında sınırlı bir üretimle piyasaya sürülmüştü ve ben o arada 4 ya da 5 rol satın alıp kullanma şansı elde etmiştim. Ama devamında üretilmediği ve piyasada bulunmadığı için de özellikle o film özelinde örneklerimi paylaşmamıştım. Birkaç hafta öncesinde Kasım ayı başında Lomography bu filmi yeniden üreteceğini duyurdu. Bunun sonucunda da zamanında 2015'te 16'da bu filmi kullananlar olarak ne yaptık? Tabii ki arşivlerimizi karıştırıp ay Allah'ım ne kadar güzel şeyler çekmişim bununla falan diye hem kendimizi mutlu ettik hem de sosyal medya hesaplarında ben de dahil bu filmi kullanan çoğu kişi çektikleri örnekleri paylaştılar. Beni de Instagram'dan takip ediyorsanız eğer geçen hafta paylaştığım örnekleri görmüşsünüzdür. Bugün videoda biraz daha fazla örnekten bahsedeceğim ve bu filmle denediğim çok farklı bir deneyi son kısımda söyleyeceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Peki Lomochrome Turquoise XR 100-400 dediğimiz film nedir? Bu film biraz önce söylediğim renkli negatif bir film ama film üretim süreci sırasında renk katmanları üzerinde oynanarak üretilmiş bir film. Tam olarak formülasyonu nedir bilmiyorum. Zaten sanırım o kadar detaya girmeme de gerek yoktur. Ama renk olarak bazı renkleri dönüştürüyor. Lomochrome Purple'dan bahsetmiştim daha önceki bir videoda. Purple yeşilleri mora çevirme özelliğine sahipti. Yani ağaçlık bir ortam çektiğinizde ağaçlar yeşil değil mor görünüyordu. Turkuaz biraz daha farklı olarak mavi tonlarını yani gökyüzü ya da deniz gibi tonları altın rengi daha turuncumsu bir tona çeviriyor. Ten rengi ya da turuncumsu renkleri ise maviye çeviriyor. Yani birazcık aslında daha monokrom bir efekt veriyor diyebilirim. Yine renkleri görüyorsunuz ama olması gerektiğinden çok daha farklı olarak görüyorsunuz. O yüzden de portrede de ben kullandım ki portre çekmek çok benim huyum değildir. Videoyu izleyenler bilir. Daha ziyade doğa çekerek kullandım. O örneklerimden çok daha mutluyum. Bugün hepsini sizlerle paylaşacağım. Öncelikle ilk paylaşacağım seri biraz da portre ağırlıklı. Bu ilk serideki örnekleri Canon EOS Rebel ya da EOS 1000 diye geçen bir body ile çektim. SLR fotoğraf makinesiyle. Üzerinde Lomography'nin Petzval objektifi vardı. Petzval 1800'lerde üretilen fotoğrafçılığın tarihine çok gömülü bir objektif. Ama ben Lomography'nin yenilediği halini kullanıyorum. Özellikle portre çekimlerinde arka planlara da mesafe bıraktığınızda döngüsel bir bokeh etkisi yaratıyor. O yüzden portrede sevdiğim objektiflerden biri, çok sık kullanmasam da. Buradaki fotoğraflarda da görüyorsunuz. Biraz önce zaten renk özelliklerinden bahsederken söylemiştim. Ten rengi gibi renkleri mavimsi bir tona çeviriyor. O yüzden insan yüzleri genel olarak daha mavi görünüyor bu filmde çekilen örneklerde. Bu filmi birkaç tatil ortamında da kullandım. İlk sette paylaştıklarım arkadaşlarımızla buluştuğumuzda ya da bir verdiğim fotoğrafçılık eğitimi sırasında çektiğim örneklerdi. Tatillerde ise bir kısmını Selanik'te, bir kısmını Bozcaada'da çektim. Selanik'te çektiğim şu an gördüğünüz örnekler Leica M4P fotoğraf makinesiyle çekildi ve üzerinde Lomography'nin Minitar objektifi vardı. Burada daha farklı tonlar var. Fotoğrafların bir tanesi çok daha soft, daha açık bir renkken bir tanesi çok daha koyu turuncu.
Bunun sebebi ise filmin adında zaten 100-400 diye geçiyor. Filmi kullandığınız ISO değerine bağlı olarak farklı renkler elde etmeniz mümkün. 100 gibi kullandığınızda daha fazla ışık alıp daha doğal tonlar veriyor size. 400 gibi kullandığınızda ise daha az ışık alıyor. Ona göre pozluyorsunuz çünkü. Böylece çok daha böyle patlak turuncular, daha koyu renkler oluşuyor. Bu tarz filmler benim kullanmayı sevdiğim filmler, çünkü hani bulunduğum ortama göre biraz daha esneklik veriyor. Özellikle gece fotoğrafında 400 gibi düşünmek pozlama süresini de kısaltmaya yardımcı oluyor. Bozcaada örnekleri ise birazcık daha tahmin edebileceğiniz gibi deniz, güneş, kum örnekleri. Özellikle denizin ve gökyüzünün renginin turuncuya dönmesi, kumlarınsa normalde ten rengimize yakın bir renk olan, bejimsi bir renk olan kumların maviye dönüşmesi beni çok etkileyen sonuçlar. O yüzden bu fotoğraflar benim belki de neredeyse 20 senedir analog fotoğraf çekiyorum diyebilirim ve 20 sene içerisinde çektiğim en sevdiğim örneklerden bir kısmı. Videonun başında bir de bu filmle yaptığım özel bir deneyden bahsedeceğim demiştim. Nedir bu deney? EBS tekniği ya da İngilizce adıyla Exposing Both Sides ya da Türkçeleştirebileceğimiz ismiyle filmin iki yüzünü de pozlamak. Aslında EBS tekniğinden ilk videolarımdan bir tanesinde bahsetmiştim. Eski bir video ama yukarı linkleyeceğim. Merak ediyorsanız ona bakabilirsiniz. O videoda özellikle simetrik şeyler çekmeye çalışmıştım. EBS tekniğinde yaptığımız şey şu aslında. Fotoğraf çekerken objektifin yarısını bir şekilde kapatmak. Şöyle. Filmi sonuna kadar kullanmak. Filmi geri sarıp karanlık odada ters yüzünü çevirip makineye tekrar takıp tekrar çekim yapmak. Birebir simetrik çekmek tabii ki birazcık daha zahmetli. Çünkü ilk pozda ne çektiğinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Birebir aynı noktadan aynı şekilde çekmezseniz eğer simetrik olmuyor tabii ki. Ben ilk deneyimi bu konudaki Lomokrom Turkuaz filmle yapmıştım. Ve Lomokrom Turkuaz'la çekim yaparken filmin düz yüzeyinde, yani mavileri turuncuya çeviren yüzeyinde daha ziyade gökyüzü fotoğrafları çekmiştim. Sonrasında karanlık odada filmi geri sarıp ters çevirip makineye yeniden yerleştirdiğimde ise daha ziyade bina fotoğrafları çekmiştim. O yüzden fotoğrafların bir kısmı bu filmin özelindeki o turuncu tona sahip, bir kısmı ise daha koyu mavimsi bir renk veriyor. Bunlar simetrik örnekler değil, daha doğal örnekler. Lomo LCA ile çekildiler. Şimdi hepsini sizinle paylaşacağım ama onun öncesinde tabii ki tahmin edebilirsiniz ne söyleyeceğimi. Henüz yapmadıysanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü her hafta Perşembe günü yeni içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Ayrıca beni bilgisayardan izliyorsanız katıl butonunu görmüş olabilirsiniz. Katıl butonuna tıklayıp altındaki destek seviyeleri ya da farklı ayrıcalıklara bakarak eğer beni biraz daha fazla desteklemek istiyorsanız o yolu da tercih edebilirsiniz. Şimdi gelelim Lomo LCA ile çektiğim EBS, yani filmin iki yüzünde pozlama örneklerine. Tüm örnekleri gördünüz. Bu filmi nereden, nasıl, ne zaman satın alabilirsiniz? Bunun için yapabileceğiniz en iyi şey Lomography'nin kendi sitesine uğramak. Çünkü film şu an ön siparişte. Hemen elinize ulaşmayacak. Lomography'nin sitesine girdiğinizde filmler beşli ya da onlu paketler halinde satılıyor. Yani 5 tane ya da 10 tane alma şansınız var. Beşli paketler 55 euro gibi bir fiyat uluslararası Avrupa sitesinde. İçerisine girip detaylarına baktığınızda ise filmin Haziran 2022'de teslim edileceği yazılmış ve bu fiyatların normal satış fiyatından %15 daha indirimli fiyatlar olduğu yazılmış. Yani şu an satın aldığınızda, parasını ödediğinizde Haziran'a kadar beklemeniz gerekiyor. Yapabileceğiniz bir şey, 5 taneye böyle girmek birazcık riskli ya da pahalı ya da ben bu kadarını belki kullanmam diyorsanız birkaç arkadaş ortak olarak girmek. Direkt Türkiye'ye ne zaman gelir, kaç paraya gelir onu şu an bilemiyorum. Çünkü ön siparişte olup Haziran'da gönderileceği için orada fiyatlarda değişiklik olma ihtimali var. Ben henüz satın almadım, satın alırım diye düşünüyorum ama
hala bakıyorum. Çünkü önümde güzel bir deniz tatili olmadığı sürece Finlandiya'nın suları Türkiye'nin suları gibi mavi değil. Bu film hani nasıl etki verir çok emin olamıyorum. Ama kullanmayı çok sevdiğim filmlerden bir tanesi olduğu için bugün bu filmden bahsetmek istedim. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Filmle ilgili bir sorunuz varsa aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Umarım önümüzdeki haftanın videosunda tekrar karşılaşırız. Hoşça kalın.